takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, Kemalpaşa Çinliliköy'e giriş yaptık. Zaten ana cadde üzerinde Nazarköy'e doğru giderken hemen levhayı görüyorsunuz. Çinliköy diye. Çinliköy'e girdik. Giriş yaptık. Şimdi merkezi noktasına doğru ilerliyoruz. Ana cadde üzerinde çok büyük arazilerden geçtik arkadaşlar. Ve inşaat başlamış. Kooperatif ya da bilmiyorum. İnşaat devam ediyor. Birkaç ev birden. Evet, hemen solumuzda yine böyle bir yer var. Yayla evleri diye. Çok sakin. Sitelerden geçiyoruz diyebiliriz. Sitelerin olduğu alanlardan geçiyoruz şu an için. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Çinliköy genel olarak Ükran Baradan'la anılan bir köydür. Yollar bayağı kazılmış, dökülmüş. Evet arkadaşlar, Çinliköy'ün sitelerinin olduğu bir bölümü çekmiştik. Gördünüz. Kımız At Çiftliği de Çinliköy'ün sınırları içerisinde. Geldik, bakalım burada neler göreceğiz. Hangi bilgileri alacağız? Ve böyle bir levha gördük. Demek ki burada düğünler de yapılabiliyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi Kımız Çiftliği ile ilgili detaylı bilgileri alacağız. İsim nedir? Adım Can Uygur. Kendim de Doğu Türkistan'da 1954'te gelen Uygur Türklerinde. Buranın kurucusu da Şerizat Doğrudur. O anıtta orada tarihçesi yazılıdır. Evet. Burası 35 yıl önce kuruldu. 300 dönümdür. Özel mülkiyettir. 50'ye yakın atımız var. Buranın kuruluş amacı Anadolu'da unutulan ota ve kımız kültürünü tanıtmak için. Onu yaşatmak. 35 yıldır burası faaliyettedir. Burada restoranımız var, düğün salonlarımız var, geniş bir arazi. Aşağı yukarı 4 Türk boyunu yemeği burada yapılır. Başka yerde bunu yiyemezsiniz. Mesela buharının yemeği burada yenir. Evet. Şimdi birincisi Türkistan mantısı dediğimiz Uygurların buharda pişen, el kıymasında yapılan 6 tanesi bir porsiyon olan buharda mantıdır. Bu özeldir. İkincisi Özbek pilavı dediğimiz etli havuç, baharatlı pilav. Üçüncüsü de Kazakların kavurdak dediği kuzu etinden güveçte yapılan bir su kabı. Dördüncüsü de o genelde Anadolu'da da bulunuyor. Tatar böreği dediğimiz bildiğimiz çığ börektir. Çığ börek. Bazıları çiğler, çığırdır. Hangisi doğru bilinmez. Bunlar bizim özel yemeklerimiz. Bunun dışında köftedir, tavuktur, biftek, onlar zaten var. Buraya gelenler özel yemek yiyecekse bunları yerler. Şimdi burayla ilgili olayımız, çayımız, kahvemiz mevcut. Kımız Türkiye'de sadece burada üretilir. Kımız içme imkanı var. Kımız içebilirsiniz. Kımızın özelliği, tabii kımızın özelliği kısrak sütünün mayalanmış şekline kımız denir. Süt ayrıdır, kımız ayrıdır. Bu aslında şifadır. Bütün Türk boylarında Orta Asya'da içilir. Anadolu'da yüzyıllardır bu. Doğu ve Batı Türkler arasında başka devletlerin İran, Afganistan'a, Hindistan'a girmesiyle
kopukluk meydana gelmiş bir 400 yıldır. Doğrudur. Oğuz Türklerin bir kısmı burada kalmış. Doğu Türkleri öbür tarafta kalmış. Dolayısıyla irtibat olmayınca Otağı da Kımız da unutulmuş. Otağı da Kımız da şiirlerde kalmış. Evet. Otağı Osmanlı'da ancak sefere giderken padişahın sarayı şeklinde götürdüğü bir otağı. Ama kumaştan yapılmış aslında orijinali keçeydi. Keçi aslında keçi. Keçi. Burada var mı? Kurdunuz mu böyle bir Keçi çadır? biz getirttik ama 91'de Kazakistan'da çürüdü. Ha. Çünkü onun da bir ömrü var. 12 Tabii, sene, tabii. 13 senede çürüdü. Sebebi orijinal malzemeyle yapılamadığı için. Biz şu anda bir tane han otağı var. Devletlerin kurulduğu boyutta en büyük olan bir tane var. Ama iç süslemesi, boyutları, işaretleri birebir aynı. Var mı da- burada? Var. Yukarıda müze şeklinde gezdiriyoruz onu. Evet. Ama betonarme yaptık. Ama Anladım. içeri girdiğimiz bütün özelliklerini yansıtır. 35 senedir zaten burada kırmızılar otak özelliğimiz devam ediyor. Bunları gösteriyoruz. Otağımız hafta sonları açılır. Evet. Pazar açılır. Şu anda temizlik yapılıyor. Yarım saat sonra açılır. Şimdi orada Hangi da saatler genelde arasında açılıyor onu da belirtelim. söylediğim gibi saat 10'da başlar, saat 5'e kadar. 10 ile 5 arası Hafta arkadaşlar. sonu yalnız. Cumartesi, pazar, evet. Ha, bunun dışında özel gruplarımız geliyor. Evet. Üniversitelerden, liselerden öğrenciler geldiği zaman ya biz otağı da tanıtım istiyoruz falan derse o işi ben yapıyorum. Evet. Hafta sonları, hafta içi de gelip eğer dediğim şekilde o gruplara mutlaka burada yemek yemesi, kahvaltı yapması gerekiyor ki biz orayı açalım. Yoksa kuru kuruya gelip şey yapma, ben çünkü 3 saatlik yerden geliyorum. Değil mi? Böyle bir özelliğimiz var. Devam ediyor. Hafta içi de o şartlarda açılır. Ha, hafta Ama içi. hafta içi o şartlarda. Evet arkadaşlar şunu Hafta özellikle sonu her zaman Ha, açılır. şunu özellikle de belirtelim. Hafta içi grup halinde bile gelmiş olsanız değil mi? Eğer burada bir yemek ya da bir kahvaltı yapıyorsanız size otağı açıyorlar. Evet. Bunu da belirtmek kaydıyla. Evet. Önce diyorsunuz biz otağa gezeceğiz. Kahvaltımız var, yemeğimiz var. Biz de otağda bilgi verilebilir mi? Aşağı yukarı 45 dakika sürer. Çünkü orası onlardan Osmanlı'ya kadar kurulan bütün devletler o otağlarda kurulmuş. Türkler göçebe hayatı yaşarken o şekilde geldiler. Daha sonra yerleşim düzene geçtiler. Doğrudur. Ha, böyle bir özelliği var. Otağın özelliği onlar. Kımızı tanıtıyoruz. Evet. Bu şekilde. Kımız Türkiye'de sadece burada üretilir. Hastalık olarak azra kısa zamanda şifadır. 35 yıl önce biz bunu Akdeniz Üniversitesi'ne dahil ettirdiğimiz zaman hangi hastalıklara iyi geldiği belirtildi zaten. Ha, çok güzel. Tabii başta astım, damar sertliği, bağırsak çürümesi gibi birçok iç hastalığa, kanser başlangıcı gibi birçok hastalığa iyi geldi. Burada Tespit edildi. belirtildiydi ama daha da önemlisi Sovyetler dağıldıktan sonra orada bulunan Volga Almanları Sovyetler dağıldıktan sonra ülkelerine dönünce çünkü Sovyetlerde 70 yıl iyi araştırma yapmışlar. Bugün Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya'da kımızdan envai çeşit mal üretiliyor, yani malzeme üretiliyor. Başta işte bu hastalıklara İlaç ilaç niteliğinde. tümör hastalığına kullanılıyor. Kozmetik sanayinde kullanıyor. Artı sütü kesilen anneler çocuklarına içiriyor. Çünkü kısrak süt son derece güçlüdür. Çok vitamin ve mineral var Süt diyorsunuz. tozu olarak kullanılıyor. Hmm. Biz Türkler binlerce yıldır bunu biliriz. Biz sadece ya süt olarak içeriz veya kımız olarak içeriz. Maalesef. Sütün bir özelliği. Kımız saydığım hastalıklara %60, %70 etkili. Evet. Ama %100 etkili olan süt. O sadece senede 4 ay olur. Kısrak doğurduğu zaman 6 ay süt verir. 2 ayını tayına içiririz. 4 ayını kendimize sağarız. Fakat bu kısraklar
inek, koyun gibi öyle çok süt vermez. Günde 5 defa su sağmak kaydıyla ortalama bir kısrak ancak 2 litre süt verir. Dolayısıyla son derece değerli. Bulamadın mı burası? Geliyor hemen. Ha tamam. Var, aşağıda da var, yukarıda da var. Neyse. Böyle özellikleri vardır. Şimdi Kıbrıs'ı Türkiye'nin dört bir tarafına kargoyla yolluyoruz. Ama sütü yollayamıyoruz. Çünkü bu sütün özelliği kaynatılma özelliği olmadığı için kaynatılmayan sütün ömrü de 24 saat. Ya dondurursun saklamak için ya süt olarak hemen içersin. O zaman onu özellikle Tabii. buradan gelip almaları gerekiyor. Oradan Süt gelip istiyorlarsa almakla ama yetmiyor, kap getiriyor. Anladım. Ona göre ödüyoruz, tabii. donduruyoruz. Sonra telefon ediyoruz, durdukla gelip alıp gider. Kullanacağı zaman 100 gramını çıkarır. Her gün kahvaltıdan sonra 3 saat önce çıkarır, çözülür. Yemekten 2 saat sonra da içer. İşte gerçek şifa odur. İçeride ne kadar parazit varsa da onu da döker. Böyle Çok özelliği güzel. var. Evet. Kıbrıs'ı Kımızı normalde telefon ettiklerinde hangi telefonu aramaları var gerekiyor? orada yazar, kargo numarası var. Bunu koliyle yolluyoruz. Aşağı yukarı 20 tanesi bir koli yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına kargoyla yolluyoruz. Ama kımızı sütü yollayamıyoruz. Burada 3 numarası var. İzmir şubemiz var, İstanbul şubemiz var, burası var. Bir de merkez demiş. Burası var. Merkez. Bunun buradaki numarayı veriyorum. Evet. Rezervasyon da bu numarayla yapılabilir. Zaten Kımız çiftliği dediği zaman bilin ki burasıdır. Şube, İzmir derse İzmir şubemiz var. İstanbul derse İstanbul şubemiz var. Bakın hangi hastalıklara iyi geldiği özelliklerin hepsini bu broşürde yazar. Telefon numarasını açıklamalarda da belirteceğiz. Tur düzenlemeyi. Evet. Burada gelenler ata binebiliyor mu? Ata binemiyor. Çocuklar şimdi bizim atlar Avusturya'dan özel olarak getirdiğimiz atlar. Sebebi kımız yapmak için tek tip at gerekiyordu. Bu atları bakın şimdi o oğlan suyu kestikten sonra atları getirecek. Atları getirecek. Onları da çekelim o zaman. Aşağıda da 10 tane var. Orman turu dediğimiz safari turlarımız da var. Şimdi bu atlar özel olarak Avusturya'dan getirdiğimiz Hafinger cinsi atlardır. Bunlar yumuşak huyludur. Ortalama 1.65 boyunda ama bunlar çoluk, çocuk, kadın, erkek herkes binebilir. Yani illa çocuk için bir Uysaldır gerek. diyorsunuz. Tabii. Böyle bir özelliği vardır. Bir de süt verimi yüksek at diye getirilir. Dolayısıyla burada genelde küçük çocuklar 1 yaşından tutun ne bileyim ata binmekten korkan 70 yaşına kadar bayanlar tutarak gezdirir burada. Burada gezdirir. Çocuklar biner. Ha bir de ya ben de bir ata bineyim diye. Biner ya 50-60 yaşında insanlar geliyor. Bayanlar özellikle burada gezdirir. Bir de 13 yaşından büyük olup da orman turu yapacağım diyen safari turuna çıkanlar var. Aşağı yukarı 10 tane atımız da ona hazırdır. Bir güzergahımız var. Rehber eşliğinde. Kişi başı 400 liradan. Tabii grup olursa grup indirimi farklı. Burada da orada farklı, orada da farklı. Grup harici geldiğinizde arkadaşlar Tabii normal kişi başı fiyatlar böyle. 400 lira Orman turu. orman turu yapılıyor. Aşağı Peki, yukarı 25 dakikada yarım saat sürer o. peki şu alanda dönenler için ücret Bu nedir? 180 lira mı? 185 lira mı? Ne olması lazım? 180-185 civarında. 3 tur burada. Evet, Böyle bir olay. Fotoğrafçı zaten çeker. Evet. O bizimle ilgisi yok. Şu beyaz atletli delikanlı fotoğraf çeker. Çerçeveli. 80'e mi 100'e mi ne veriyor galiba öyle. Çerçevelenmiş şekilde veriyor. Evet, yani böyle. Orman turu. Geldi işte bakın. Bunlar. Atlar gelmeye başladı. Bunlar kuzu gibi binler. Orada dolaştırır, gezdirir. Orman turuna giderken eğer 8-10 kişi bayan karışık bunlar zaten. Evet. Kız da erkek. Tabii. O zaman bir kişi atın üstünde, bir kişi de şeyde yerde tutarak ormanı gezdirirler.
Anladım yani. Artı bunun arkasında bu mutfaktır bu. Evet. Bu kapalı restorandır. Bakın 7 tane penceresi vardır. 7 pencere 7 bağımsız Türk devletini temsil eder. Wow, siz her halinizde Tabii hepsi tesadüfen değildir. Hepsi ölçülmüş. bilinçli yapılmış Tabii. şeyler. Böyle İlginç, bir özellik bilmiyordum. vardır. Üstünde 5 kubbe vardır. 5 kubbede bağımsız Sovyetlerden ayrılan 5 Türk devletini temsil eder. Çünkü şeyler, evet, çok Kazakistan, önemli Kırgızistan, bilgiler bunlar. Özbekistan, Türkmenistan. 5 devlettir, Azerbaycan. 7 olmasın ne demek penceren. Türkiye ve Kıbrıs dahil olursa 5-7 yapar. Böyle bir. Ama vallahi. 8 direkten bir tanesi boştu. O neden boş? 33 yıldır boş. O da Doğu Türkistan'ı bekliyor. Gök bayrağı yeri. İşte bakın bu gördüğünüz gök bayraklarını Evet. değil mi? Onu da inşallah onun da asıldığını göreceğiz. İnşallah. Olayın özü bu. Harika bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bakın bunun arkasında aşağı yukarı 750 kişilik alt kısmı çim otantik şeyler ve daha sonra üstünü kapatacağız. Belki bir ay sonra açacağız. Yazlık yerimiz var. Çimlerin üstünde, ormanın içinde kahvaltı yaparsınız, yemek yersiniz, çay kahve içersiniz. Böyle bir oturma alanımız var. Yukarıda gezebilirsiniz. 2000 kişilik 2 katlı düğün salonumuz var. Kademeli. Bakın o çocukların Fotoğraflarını çektik şuradaki. o çocukların oturduğu yer O değil orası. mi? Tabii. Ha, Düğün evet. salonu. Diyeceğim burası geniş bir yer. O gördüğünüz Geniş, her otopark. türlü hizmeti veriyoruz. Tabii o gördüğünüz otoparkta bazen yer bulamazsınız. Çünkü 8-10 tane otobüs gelir. Tur Tabii Kesin, turlar kesin gelir. öyledir. Arabası olan da oraya yığılır. Bir de tesadüfen yukarıda bir etkinlik varsa aman Allah. Yer bulmak mümkün. O geniş alanda böyle. Doğrudur peki. Gerçekten çok detaylı, çok ilginç bilgiler edindik sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu Adım Can binaları... Evet. Adım da, özüm de, soyadım gibi uyumlu. Evet. Evet. Kendi memleketinizin soyadını almışsınız. Evet. Ha şimdi soyad bizim o taraflarda eski soyad kanunu Cumhuriyet'le çıktı. Anadolu'da da eskiden Osmanlı döneminde soyadı yoktu. Ahmetoğlu Mehmet, Mehmetoğlu Ahmet. Aynen. Bizim ülkelerde geldiği zaman 54'te soruyorlar ya size ne derler deyince babam bana ben de herhalde anlamadım. Ben demiş Uygurum. Ha tamam Uygur. Arkasındaki ben de Uygurum yok demiş aynı soyad olmaz. Seninki Ulu olsun, seninki Uğur olsun, senin bilmem ne. Uğur'la başlayan 20 tane isim eklenmiş. Soy isim eklenmiş. Bizimki en önde olmasının nedeniyle öz soyadımızı almış olduk. Boyumuzun aldık. Ben defalarca oldum İstanbul'da. Evet. Benim esas branşım turizm. Çeşme Altın Yolcu'nu duymuşum. Biliyoruz. 11 yıl orada görev yaptım. Daha önce ben yurt dışındaydım. Evet. Doğu Türkistan'a da 5 defa gittim. En son 2008'de. Sonra gidemedik. Şimdi orada sıkıntı var. 2008'de. Sonra yollar. Evet, az önceki bilgilendirmedeki 7 penceresi ve 5 kubbesi olan mutfak olarak kullanılan yerdir burası arkadaşlar. Evet, burada da buraya geldiğinizde daha detaylı okuyabileceğiniz tarihçeleri, kuruluş hikayesi gibi Şirzat Doğru buranın kurucusu arkadaşlar. Evet, buranın kurucusunun oğlu değil mi? Evet. İsim nedir? Ali Doğru. Nasıl işlerimiz? Çok şükür. İdare Memnunuz. İyi ki böyle bir yer var diyorsunuz. Sezonumuz biraz kapalı ama tabii baba yadigarı bir yer. Sorun değil. Biz biraz erken geldik. Erken saatte geldik. Şu anda çok fazla insan yok, doğru. Evet, öğleden sonra daha iyi olur. Evet. Ali Bey,
Dedenizin ismini mi aldınız siz? Babanız Bizde mı? ad koymak Hayır, yoktur. babası. Baba adı konmaz bizde. Öyle mi? Baba adı konmaz. Ali Bey diye. Ali Bey hakim. Ali Bey, Amcamız o. o amcası. Ha amcanın. Amcaları. Peki biz o zaman içeride miydi dediğiniz resim? Ona bir bakalım. Evet. Aynı zamanda kabile reisleri olan amcaları. Evet, buraya asıl göç eden kişilerin grubun diyelim kabile reisi buymuş. Ve evet, Kımız çiftliğinin kurucusu. Atlarıyla beraber hepsinde Allah rahmet etsin diyelim. Evet, tam zamanında geldik. Bir minimiz atla beraber atın üstünde. Merhabalar. Merhaba. Çocuğunuzu ata bindirmişsiniz. At hastası. Çok mu seviyoruz? Oğlum şu teyze görsün. Evet. Evet. Bütün Türkiye şahlanarak ata binen Mete'mizi görüyor. Mete nasılsın? Keyif nasıl? Sür oğlum at. Hadi bakalım sür atı. Sür. 1,5 yaşında. Evet. 1,5 yaşın. Oy oy. Evet. Bence bu keyiften aldığı vitamin ona oldukça yeterli gelecektir. Çok keyifliyiz. Görüyorsunuz. Evet, çocuklarınızı buraya getirip keyifle atlara bindirebilirsiniz. Keyif alıyoruz buradan. Atlardan ayıramıyoruz. Zaten çok seviyoruz. Kesinlikle. Ayrılmıyoruz da. Peki keyfiniz yerinde olsun. Çekim için de izin verdiğinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Ve peyderpey her alanda atları mevcut olduğunu söylediler. Bir kısmı burada arkadaşlar. Ve alan oldukça geniş. Hemen şu aşağısı zaten otopark. Evet, şu taraftan geliyoruz. Şu alandaydık. Az önce şurada çocuk ata binmişti arkadaşlar. Anlatılan şunların şuralarda yani şu alanda insanlar ata bindiriliyor. 100 küsür bin liraya şöyle dolaştırılıyor. Yanında atın bakıcısıyla birlikte bu alanda geziyorsunuz arkadaşlar atla birlikte. Ancak orman keyfini yaşamak istiyorsanız da ayrıca yine her atın yanında bir bakıcı mutlaka oluyormuş. Ona göre geziyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buraya geldiğinizde tam arabanızı park ettiğiniz yerde şu yazıyı da göreceksiniz. Alaş Kazak Vadisi'ne hoş geldiniz. Evet, şöyle bir büyütelim görün. Alaş Kazak Vadisi'ne hoş geldiniz diyor yazıda. Evet, aşağı doğru indiğinizde hemen sağ kolda yine atların barınakları mevcut arkadaşlar. Evet, atlar tamamı bu değil tabii ki. Peyderpey pek çok alanda atları mevcut.
Bunlar ilk girişte geldiğinizde göreceğiniz at gruplarıdır arkadaşlar. Çiniliköy'de göletin yanındayız. Buradan manzarayı birlikte seyredelim istiyorum. Hakikaten çok keyifli, çok güzel bir alan. Ne yazık ki şurası yanmış. Ona üzüldük tabii ki. Şöyle bir manzarayı birlikte seyredelim istiyorsanız. Değil mi? Ne kadar güzel. Harika görüntüler var buradan. Evet, hemen girişe geldik. Wow. Muhteşem bir görüntü var. Şöyle bir şuradan tam cepheden harika. Oldukça kalabalık. Evet, girişte böyle bir alandan geçiyoruz. Oldukça geniş bir alana oturtulmuş. Harika bir yer. Gelip burada piknik yapıyorlar. Evet, diğer taraftan araçla girişler sağlanmış. Biz daha yukarıdan giriş yaptık. Evet arkadaşlar, Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi de mevcut bu Çiniliköy sınırları içerisinde.